Hoş geldiniz. Bugün çocuklarda ve yetişkinlerde zeka gelişimi üzerine konuşalım. Sizler için zeka kavramını farklı kategorilere ayırdım. Genel bir zeka gelişiminden söz edebilmemiz ve bir kişiyi zeki olarak tanımlayabilmemiz için bu kavramların her birinden belirli oranlarda sorumlu olmamız gerekir. Bu yüzden bugün zekayı etkileyen bu kavramları netleştireceğiz. Ardından sizler için çizmiş olduğum grafiğin üzerinde bu kavramları çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir yaş aralığı üzerinden adım adım işleyeceğiz. Toplumlarda zekanın bu yaşlarda şekillenmekte olduğu 3 farklı yolun tanımını grafik üzerinden yaparak içlerindeki tek doğru olan yola kendimizi ve çocuğumuzu nasıl şekillendirebileceğimizi, yaşa bağlı yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız üzerinden yorumlamış olacağız. Introdan sonra birlikteyiz. Mutlu günler. Zekanın farklı kavramları üzerinden konumuza giriş yapalım. Zekanın sadece söz edeceğim kavramlardan ibaret olduğu gibi bir iddiam yok. Ben yalnızca en temel olanları işleyeceğim. Anlatacağım maddeler zekanın çok büyük bir çoğunluğunu oluşturmakta. Bu yüzden sadece bunlara hakim olmak bizler için şimdilik yeterli olacaktır. Sonraki zamanlarda öğrenmeyi öğrenmek üzerine bir videom olacak. Orada anlatacağım zeka geliştirmenin belki de en efektif yöntemiyle bu videodan sağladığımız edinimlerimizi birleştirdiğimizde artık kendimizi yetiştirmemiz, dolayısıyla zeka gelişimi üzerine öğrenmemiz gerekenleri büyük çoğunlukla tamamlamış olacağız. Şimdi sizin için hazırladığım ilk zeka kategorimize geçelim. Bir akademik başarı. Genellikle toplumların, özellikle de ülkemizin içine düştüğü yanlışlardan bir tanesi, ailelerin çocuklarının başkalarının akademik başarısı üzerinden kıyaslayarak bir zeka çıkarımında bulunmasıdır. Bu neden yanlıştır? En önemli sebebi akademik başarının belki de tek zeka kıstası olarak görülebilmesidir. Yaptıkları çıkarımlarda yalnızca kısmen haklıdırlar. Çünkü akademik başarı genel zeka ile kısmi doğru orantılıdır. Bu noktada genel zeka dememin sebebini açıklamam gerekiyor. Mutlak ve tekil bir zeka derecelendirmesine varmadan önce zekayı bir bütünüyle ele almak gerekir. Yani ilk olarak bireyin zekasını anlatmakta olduğum en az 3 faktörü kendi içinde ayrı ayrı derecelendirip çıkan sayıları belirli oranlarda birleştirerek genel zeka puanı çıkarılmalı. Bu 3 faktörün ilkini söylemiştim. Bir akademik başarıydı. Sırasıyla işleyeceğimiz diğer 2 faktör ise genel kültür ve motor nöron yoluyla öğrenilen zekadır. Belirli oranda dememin sebebi ise genel zeka puanı hesaplanırken bu 3 faktörün hangisinin ne oranda bir ağırlık kazanarak formüle dahil edileceğini ucunun açık olması. Bana kalırsa ikinci faktör olan genel kültür zeka üzerinde diğer 2 faktöre nazaran oldukça fazla bir ağırlığa sahip. Bunun sebeplerine gelmenin öncesinde isterseniz birinci faktörü tamamen ele alalım. Bahsetmiş olduğum gibi akademik başarı genel zeka ile kısmi doğru orantılıdır. Nedeni ise en iyi lise ve üniversite ve bölümleri kazanan kişiler genellikle bir birey olabilmek için çabalaması gerektiğinin bilincini ve rahat bir geleceğin getirilerini nispeten erken yaşta görebilecek vizyona ve misyona sahip kişilerden oluşur. Bu yüzden yaşıtlarına göre daha rasyonel düşünme ihtimalleri vardır. Fakat bu tarz düşünceler içerisinde olmadan da bir yarış atı misali hazırlanarak farkına varmadan kendisini düşünüp sorgulamayı kapatıp tek boyutlu bir hedefe bir at gözlüğüyle odaklaması da mümkündür. Böyle kişilere nerd, yani bizdeki deyimiyle inek diyenler olduğu gibi geek, yani zeki ama antisosyal yakıştırmalarında bulunanlar da vardır. Bir kişinin çok ders çalışması veya antisosyal olması bu kişiyi genel kültür edinimlerinden her zaman uzak tutmak zorunda olmamakla birlikte bu tarz kişilerin genel hayat görüşlerinin oturmadığı pek çok örnek de vardır. Öyle ki hayatlarındaki esasen bu eksiklikleri nedeniyle üniversite hayatı boyunca çok yanlış grupların elinde bilinçli veya bilinçsiz birer maşa olarak kullanıldıklarını çözüm sürecinde görmüştük. Çoğunlukla en iyi devlet üniversitelerinin kampüslerinde bazı grupların misyon ve vizyonları kendilerine çok yanlış anlatıldığı için ve o yaşa kadar bir görüşü olmayıp çoğunlukla sorgulamadan yetişmelerinden ötürü düşük tahsilli birisinin gördüğü gerçekleri göremeyip beyinleri yıkanarak söz konusu oluşumların propagandasını yaptıklarını tarih not almıştır. Bu durum inek olarak tabir edilen kesimin dışa dönük olan kanadında daha çok görülür.
Öyle ki sahip oldukları sosyal çevreden ötürü genellikle kendilerinin ikinci faktör olan genel kültür kıstasını fazlasıyla karşıladıklarını düşünürler. Fakat sahip oldukları genel kültürden ziyade Dunning-Kruger sendromu denilen çok bilmişlik sanrısıdır. Bazı kişiler kaba bir tabir olarak bu kişilere okumuş cahil derler. Sırada ikinci faktörümüz olan genel kültüre değinelim. Akademide öğretilen spesifik bir mesleğin çoğunlukla teorik olan limitli bir anlatımı dışında kalan bireyin hayatının büyük bir kısmı entelektüel bir genel kültür birikimi ve üçüncü faktördeki motor nöron öğrenimi uğruna büyük bir çaba harcamaya olanak sağlar. Bunları kullanmamak beynimize çok büyük bir atıl kısım bırakır. Bunun anlamı ömrümüzün çoğunu mesleğimize veya seçtiğimiz yola rehberlik etmesi için gereken haritanın büyük bir kısmını okul dışında edindiğimiz farklı disiplinlerdeki bilgilerin ışığında ve yoğun motor nöron gerektiren hobilerimizden gelen puzzle parçalarını bulmakla geçirmemiz gerektiğidir. Kısacası kendimizi geliştirmek istediğimiz bir konuyu sadece o konuda mesai harcayarak tam olarak öğrenemeyiz. O konuyu oluşturan bilgi içerikli puzzle parçaları birbiriyle hiç alakası olmayan alanlarda karşımıza çıkabilir. Bu yüzden öğrenim multidisipliner yani disiplinler arası olmalıdır. Zeka gelişiminin maksimum seviyede olması için beynimizin aynı anda pek çok dalda protein sinirleri oluşturması gerekir. Bu sayede sinirsel bir ağ tabakası örmüş oluruz. Bu durum bizim bir konuya çok farklı perspektiflerden bakabilmemizi sağlayacaktır. Bunu da merak ve hobilerimiz üzerinden sağlarız. Bu noktada üçüncü faktör de devreye girdiği için sıklıkla adını almış bulundum. Kısaca özetleyelim. Üçüncü faktör olan yüksek seviye motor nöron gerektiren yani yıllar süren pratik ile kas hafızası kazandıran durumlar sonucu beynimizin pek çok atıl kalmış kısımda yüksek aktivasyon görülerek yeni sinir hücreleri oluşur. Birazdan grafik üzerinde yaşlara göre bu hobi ve uğraşlara gireceğiz. Üçüncü faktöre birkaç cümle daha ekleyip grafiğimize geçelim. Bir keman çalmak sürpriz bir şekilde bir mimara alanı ile ilgili çok kritik bir puzzle parçası sağlayabilir. Çünkü bu parçalar ilgili ilgisiz çeşitli alanları karışık dağılmıştır. Hayat GTA'daki gizli paket toplar gibi puzzle parçası toplama sanatıdır. Hayat boyunca ne kadar parça topladıysanız o kadar zehir kafalı olursunuz. Bu durumu en efektif şekilde yerine getirmenin yolu ise multitasking yapmaktan geçer. Yani aynı anda pek çok görev devralarak beynimizi pek çok koldan zorlamak temel amacımız olmalı. Şu anda grafiğimizin detaysız olan ilk formunu görmekteyiz. Bu grafik bizlere zekamızın yıllar içerisindeki gidişatının 3 farklı senaryosunu gösterecek. Sonrasında ilgili yaşları da teker teker bu grafiğin üzerine ekleyeceğiz. Gördüğümüz bu 45 derece açıyla sabit seyreden çizgi toplumdaki standart zekayı temsil edecek. Average person diye de geçer. Bu çizginin kusursuz bir sabitlikte olması imkansız gibi bir şeydir. Standart zekalı bir birey sıklıkla çizginin altına veya üstüne geçecek şekilde iniş çıkışlar içerisindedir. Çünkü tam sınırda oldukları için dinamik olan toplumdaki veya kendi hayatındaki kısa sürede yaşanan değişiklikler neticesinde bu bireyler sıklıkla grafikte pozisyon değiştirirler. Ben sadece bu grubu temsil etmesi amacıyla düz bir çizgi çizmeye çalıştım. Yoksa realistik bir çizginin çok zigzaglı olması gerekebilirdi. Çizgimizin altında kalan taralı alan toplumun ortalamasının altındaki zekayı temsil eder. Ben buna underdeveloped brain dedim. Çizgimizin üst kısmındaki taralı alanımızı ise zekası ortalamanın üstünde seyredenler temsil ediyor. Buna da overdeveloped brain demeye uygun buldum. Bu noktada bir ayrım yapmamız gerekir. Ortalamanın biraz üstünde olan bireyler için bu tabir pek yerinde olmayabilir. Onları da ayrıca isimlendirerek 3'e ayrılan kategoriyi bozmak istemedim. Siz bu arada kalan gruba bir isim vermek isterseniz ortalamanın üstü diyebilirsiniz. Ona da higher than average deriz. Aşırı gelişmiş anlamındaki overdeveloped bireyler bu ara sınıfın da üstündeki bireylere uygun bulduğum bir sıfattır. Birazdan bu sınıfı detaylı işleyince bahsettiğim bu kategoriyi daha net anlayacağız. Hayatımız boyunca yaptıklarımızda bu grafikteki yerimiz sürekli değişmekte. Çünkü hayatımızın ortalama her 5-10 yıllık periyodunda meşgul olduğumuz veya olmadığımız işler bizleri bu 3 senaryodan birisine yerleştiriyor. Hayat devam ettiği sürece her yaşın getirdiği sorumluluk görevleri de gelmeye devam ediyor. Şimdi zeka gelişimi ile ilgili en önemli cümleye gelmiş olduk. Bir canlının her yaşında yerine getirmesi gereken mücadeleler, challenge'lar vardır. Beyin belirli aylarda gelişmeye devam ederken sizlerden sürekli yeni bilgiler bekler. En azından bu bilgi veya edinimleri o aylarda alabilecek kapasitesi olacak şekilde şekillenmiştir. Fakat bu verimli dönemlerde zihin bazı bilgileri öğrenmeye açık iken ve iyi yönde bir gelişime müsaade eder durumdayken bu potansiyeli kullanmak üzere beyni çeşitli merak ve hobiler ile zorlamazsak beynimizin bu noktaları körelerek öğrenimi zorlaşacaktır.
İşte bu noktada fırsatı kaçırıyoruz ve belirli yaşlarda öğrenimi çok daha efektif olan konularda kendimizi eğitmekte geç kalarak ya standart bir birey oluyoruz ya da standardın altında. Bu durumları daha net anlatmak için şimdi ilgili yaşları adım adım grafiğe ekleyerek oyunlaştırıcı örnekler vermeye başlayalım. 0-2 yaş aralığımızı grafiğimize ekledik. Zeka gelişimindeki en önemli cümlemizi bir kez daha hatırlayalım. Bir canlının her yaşında yerine getirmesi gereken bir challenge vardır. Bir bebeğin 0-2 yaş arasında yerine getirmesi gereken challenge ana dilini öğrenmesidir. Eğer bu yaş aralığındaki bir bireyin yanında fazla konuşulmazsa beyni dili öğrenmede gecikerek diğerlerine göre geri kalacak noktaya kapanır. Beyin sürekli değişim içindedir ve verimli aylar kaçırılmış olduğundan challenge başarısız olmuş olur. Bu örnek ileri bir vaka olarak gerçekte bir kız çocuğunun başına geldi. Yanında fazla konuşulmadığı için kızın uzun süre bir ana dili olamadı. Sonradan yoğun bir şekilde öğretilmek istense de zekası oldukça geri kaldı ve akıcı bir ana dil öğrenemedi. Dahası tuvalet eğitimini 9 yaşında zor almıştı. Çünkü beyin tıpkı H1Z1 oyunundaki zehirli gaz gibidir. Zaman geçtikçe başka bir noktaya kapanır. Ama buradaki fark attığımız her adım ile beynimizin ne tarafa kapanabileceğini bizim yönlendirebiliyor olmamız. Hoş bir tabak örneği vereceğim. Tabak boyları tamamen farazidir. 0-2 yaş arasındaki görevleri yerine getirilmiş bir beyin onluk tabağa şekillenir. Takip eden 3 yılda ise yine optimum beyin gelişimi için gereken görevleri tamamlayabilmiş bir beyin onluk tabağı 15'e çıkartmış olur. Dolayısıyla 15 birime denk bilgiyi alabilecek kadar genişlemiş bir zihin haline gelmiştir. Çocuğumuzun veya bizim tabağımız ne kadar büyük ise algı kapasitemiz ve potansiyelimiz de o kadar yüksektir. 0-5 yaş aralığında yeterince büyütemezsek altılık bir tabak kadar yemek alacaktır. Daha da kötüsü verimli dönemler geçtiği için uzun bir süre altılı tabakla idare etmesi gerekebilir. Öte yandan bir grup daha vardır. Çocuk 0-5 yaş aralığında 3-4 yaş büyüklerinin challenge'larını erkenden almaya meraklıdır. Bu da overdevelop kategorisidir. Çocuk yaşının oldukça ilerisindedir. Tabağı o yaşta 22'lik olmuştur. Oysa ki standart 9 yaşındaki çocuğun tabağı 22'liktir. Şimdi bu 5 yaşındaki çocuğun tabağı yükle kolay dolmaz. Bu yüzden de multitasking'e çok elverişlidir. Eğer bu durumu değerlendirebilir ve aynı ivmeyle 20-25 yaşlarına kadar sürdürebilirse bu kişi bu süreçte overdevelop bandında kalmıştır demektir. Toplumdaki genel problem ebeveynlerin çocuklarına sadece genel olan tırnak içinde yaşlarının sorumluluğunu yüklemeleridir. Tırnak içine almamız sebebi çocuğun o sırada o yaştan çoktan fazlasını alabilecek kapasitesinin olması ama ailenin onları optimum tempoda eğitmesi. Bu durumda çocuk çoğunlukla ya standart olur ya da bu çizginin altında. Elbette çocukluk bir kere yaşanır. Amaç eğlenceli yaşlarda çocuğu at yarışına hazırlamak ve ona işkence etmek değil. Hobileri onlara kendi içlerindeki merak duygularını harekete geçirerek sevdirmek gerekir. Benim kastettiğim ise çocuğa gereksiz seviyede çocuk gibi davranılarak bir birey olmasının geciktirilmesi. Bu yüzden bu yaşlarda çocuğunuza temiz bir ana dil öğretmeye bakın derim. Pek çoğumuzun kendisinden 3-4 sınıf büyük kardeşinin testlerini çözen bir tanıdığı olmuştur. Hatta bazıları sınıfları ikişer atlamıştır. Bu bireyler doğru rehberlik altında meraklarını kaybetmeden akademik başarılarını aynı ivmeyle sürdürebilirlerse zekanın birinci faktörünü elde etmiş olurlar. Bu noktada kendimizin veya çocuğumuzun zekasını kritik yaşları atlatana kadar takip etmemiz gerekiyor. Bunun önemini ve bahse açılan kritik yaşları birazdan göreceğiz. Grafiğimize 4-5 yaş aralığını ekledim. Burası deyim yerinde ise zikir kafa yetiştirme laboratuvarı. Bu yaşları 3. zeka faktörü olan motor nöron kaynaklı zeka gelişim yaşları için en optimum zaman olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda ben bu döneme hobi yaşları da diyorum. Özellikle bu yaşlarda mutlaka en az bir enstrüman, bir savunma sporu, bir de yabancı dil öğrenmeye başlamalı. Bilim insanları ikinci dil öğrenimi için en ideal yaşın 5 olduğunu ortaya koymuşlardı. Aynı zamanda farkındalık sahibi bazı Asyalı ebeveynlerin bu yaşlardaki çocuklarına öğrettikleri enstrümanların neticelerini ağzımız açık YouTube'da izlemekteyiz. Bu yaşlarda yabancı dil öğrenenlerin ve savunma sporu yapanların geldikleri noktayı da pratikte pek çok kez görmüşüzdür. Yani bu durum sadece birkaç bilim insanının dayandığı istatistikten ibaret değil. Öte yandan bu hobiler her yaşta yapılabilir ve büyük oranda zekamıza katkıda bulunabilir. Sonuç olarak varılan nokta aynı. Çocukken yapanlar varış noktasına uçakla giderken diğerleri trenle gidiyor. Herkes kendi zekasını bu hobilerde ilerledikleri seviye kadar geliştirmiş oluyor. Yani çok bir şey kaçırmış değilsiniz. Çünkü
Motor nöron gerektiren hobiler için beynimizin potansiyeli her zaman açık. Sadece bir miktar köreliyor ve çoğu zaman daha fazla emek istiyor. İmkanımızın el verdiği kadarıyla bu 3 hobi ve edinimi yapmaya ve yaptırabilmeye çalışmalıyız. 4 ila 10 yaş arasında bazı çocuklar büyüklerinin çok saçma bulduğu sorular sorabilirler. Hatta bazen bu yaş ergenliğe kadar da uzayabilir. Bu sorulardan ötürü çocuk yüksek ihtimalle arkadaşları arasından dışlanır. Çünkü bu kişiler öğrenmeye çok meraklıdır ve konuları diğer çocukların farkına varamadıkları boyutlarıyla ele almak isterler. Neden sorusu ile zihinlerindeki altın noktaları doldurmak isterler. Sonuç olarak sorgulamadan eğlenmek yerine öğrenmeyi seçtiği için arkadaşları tarafından çıkıntı olarak damgalanır. Bu durum çocuğu asosyalliğe ittiğinden aileler kendi çocuklarında bir anormallik olduğunu düşünür. Süreci merak edip diğerlerinin göremediklerini görmek bir hastalıksa belki de en faydalı anomalidir. Kafeste yetişen kuşlar uçmayı bir hastalık zanneder. Toplumları da yüksekten uçanlar değiştirir. Ardı arkası kesilmeyen çok detaya takılmış sorular büyüklerini bıktırıp çocuğu meraktan soğutabilir. Oysa bu kişiler diğer çocukların göremediklerini gören ve sorgulayan kişilerdir. Belki bu çocuk Asperger'dir ve hevesi kırılmadan doğru yönlendirildiğinde bu o birey için bir piyangodur. Belki de sizin evladınıza veya size vurdu. Bu kişiler takıntı derecesinde bir konuda tüm ayrıntıları öğrenip derya deniz olmadan rahatlayamazlar. Ve diğer çocuklar için bu denli bilgi oldukça sıkıcıdır. Yani sizler usanmadan akıllarındaki boşlukları doldurursanız o büyük çoğunlukla kendi yolunu bulabilir. Bu süreçte toplumdaki pek çok anormalliği gördüğü için sahteliğe pek tahammülü kalmayıp çocukluk yaşlarında arkadaşsız kalabilir. Bu birey sizseniz veya o bireyin bir büyüğüyseniz bu durumu büyütmeye gerek yok. O kendisini yetiştirdiği vakit ileride kendisi gibi zehir kafaları bulur zaten. Ayrıca az önce bahsettiğim 3 hobinin bir faydası da kişinin bu tarz kurslarda kendi gibi meraklı insanlara ulaşması için bir köprü olmasıdır. Bu sayede çocukluk yaşlarında mahallesindeki diğer standart çocuklarla zoraki arkadaşlıklar kurup zamanla rasyonelliğini yitirerek potansiyelini kaybedip ortalama birisine dönüşmek zorunda kalmaz. Size ne kadar önemsiz detaylar gibi gelirse gelsin, bu sorulara olabildiğince yetişebilmeniz gerekiyor ve bu soruları onlara cevaplayabilmemiz için önce bizim dersimize çalışmamız gerekir. Özellikle de astronomi, kültür, sanat, bilim, tiyatro 4-5 yaşlarında aşılanmalıdır. Uzayı mutlaka hobisi haline getirin. Gök bilimiyle ilgilenmeli. Alabiliyorsanız ucuz bir teleskop veya dürbün bile iş görür. Önemli olan onlara merak aşılamak, hayal gücü genişler ve daha idealist bir birey olur. Kaliteli komedi barındıran çocuk tiyatroları zekayı oldukça arttırır. Mümkün olduğunca gitmesine vesile olun. Televizyondaki mevcut tiyatroların hiçbirisini önermiyorum. Toplumun zekasıyla alay eden kaliteyi çocuğunuzun bir kalite kıstası olarak almasına izin vermeyin. Fiziksel bir gösteri amfisi deneyimi yaşaması gerekli. Ambiyansın yaşattığı duygu erken yaşlarda derinlere kodlanır. İşte o zaman unutulmaz anılar olur ve merak uzun yıllarca korunur. Bu ne kadar size ters bilmiyorum ama evrimi de bu yıllarda anlatmak gerekli. Evrimsel biyolojiyi doğayı oyunlaştırarak eğlenceli hale getirebilirsiniz. 13 yaşına kadar yapılması gerekenler neredeyse ortak. O yüzden 5 ila 13 yaş arasına ayrıca girmiyorum. Buraya kadar anlattığım yaşlar 2. ve 3. faktör olan genel kültür ve motor nöron yoluyla edinilen bilgilerin aşılanması ile ilgiliydi. Bundan sonrası özellikle kritik yaşlarda mevcut hobi, merak ve edinimlerin sürdürülmesi üzerine. Şimdi geliyorum akademik başarıyı etkileyen kritik yaşlardan ilkine. Yani 14 yaşına. Verdiğim bu yaşlar ortalamadır. 14'e kadar ortaokul, 14 ve sonrasında lise hayatı farz edilerek tarafımca hazırlanmıştır. Grafikte göstereceğim özellikle kritik yaşlarda çocuklara ilgi gösteremezsek sadece akademik başarı değil, bununla birlikte geçmişte onlara kazandırdığımız merak ve hobilerini aksatabilirler. Çünkü bu iki kritik yaş günümüzde bir bireyin yaşamının belki de en önemli dönüm noktalarıdır. Bu şekilde düşünmemiz sebebi genellikle öğrencilerin eğitim sürecinde ipin ucunun kaçtığı seneler olması. Bunun nedeni ise bu yaşların bir ortamdan başka bir ortama geçiş dönemini temsil etmesidir. Bu noktada 14 yaşını lisenin ilk yılı olarak varsayıyorum. Bu yaşı da grafiğimize ekledim. Çevrenizdeki hiç 8. sınıfa kadar notları çok iyi, hatta karnesi baştan aşağı 5 olup lisenin ilk yıllarında notları dökülüp ilk defa karnesine zayıf getiren bir tanıdığınız var mı? Benim bu şekilde tanıdığım çok örnek oldu. Ailesini istisnasız her seferinde takdirname görmeye alıştırmış bu kişilerin lisede birden fazla zayıf getirerek onları şaşırttığı senaryoyu çok gördüm. Peki problem nerede? Sorun şu ki lise öğreniminin başlaması ile birlikte
Yeni girdikleri ortamın akımına kapılıp eski alışkanlıklarını sürdürmede kesinti yaşadılar. Başka bir ortam, ergenlikle gelişen ve kontrol edilmeyen büyüklük kompleksi ve yeni çevresinin davranışlarını kopyalama sonucu görsellik ön plana çıkıyor. Ve yavaş yavaş diğerleriyle birlikte yüzeysel bir insan olmaya başlıyorlar. Şekillenmekte olan hayat görüşlerini bir kenarda dondurup yaşıtları ile üstünlük yarışına giriyorlar. Zor bir liselere giriş sınavı hazırlığı sonrasında gelen bıkkınlıkla birlikte yaşanan rahatlama hissi bireyin fazla gevşemesine yol açıyor. Bununla birlikte eski hobilerini de aksatıp boşlamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bahsettiğim 3 zeka faktörü de eş zamanlı olarak bu durumdan etkileniyor. Bunun sonucunda apolitik, bir dünya görüşü oturmamış, misyon ve vizyonundan sapmış kişiler haline geliyorlar. Aynı ortam değişikliğine bağlı senaryolar ikinci kritik yaş olan 18-19 yani ortalama üniversite başlangıç yaşında da gerçekleşir. Grafiğimize bu yaşları da ekleyelim. Bu takdirname dolu bir öğrencilik yaşamış bir çocuğun şekillenme senaryolarından birisiydi. Eğer büyüklerinin yardımı ve kendi farkındalığı ile yolundan sapmadan bu 3 zeka faktörünü eş zamanlı olarak sürdürebilseydi biz bu şekilde devam eden bir çizelge görecektik. Ben tek bir çizgiyle genel zekanın gidişatını gösteriyorum. Bu eğimde bir yükselme olması için kişinin 3 ayrı zeka faktörünü disiplinli bir şekilde götürdüğünü farz ettiğimiz en iyimser ve en nadir görülen senaryodur bu. Çoğunlukla gençler bu kritik dönemlerden etkilenmeleri sonucu bu zeka faktörlerinin birinden veya birden fazlasından geri kalarak yıllar içinde zeka kaybederler. Yani özetle çocukken çok zeki olup büyüyünce kademeli olarak zekasını düşürerek katlanılmaz bir cahilliğe ulaşan bireyler haline gelirler. Onun da grafikteki çizimi şu şekildedir. 14'e kadar zekidir. Bu noktada ya bir süre örneğin üniversiteye kadar yerinde sayarak ortalama veya altına düşerler. Ya da 14'ten sonra daha keskin bir düşüş yaşayıp aynı şekillerde düşüşe geçer. Öğrencinin kritik süreçlerden ne kadar etkilendiği de bu düşüşün inmesini belirler. Başlangıçta zeki olanların yaşadıkları senaryoları gösterdik. Başarısız bir başlangıç yapanların da şekillenme senaryolarından kısaca bahsedelim. Ardından toparlayıp bitiriyorum. Birinci senaryo başarısız bir başlangıç yapıp hayat boyu aynı kalma durumu. İkinci senaryo ise kötü başlangıcını hayatının herhangi bir noktasında telafi etme durumu. Sağlık yerinde olduğu sürece bunun için hiçbir zaman geç değil. Biz yine erken yaşta toparlanma senaryosu üzerinden gidelim. 14 yaşına kadar yaşıtlarına göre geride başladı. Bazı konularda hamleler yaparak aradaki açığı kapatıp standart bir birey oldu ve toplumun büyük çoğunluğuyla aynı seviyeye geldi. Bu grafikte çizilebilecek sonsuza yakın senaryo var tabii ki de. Fakat ben ana olanları işliyorum. Son senaryomuz ise bir açılıp tam açılanlar. Aspergerler de çoğunlukla bu kategoride diye düşünüyorum. Eğitim veya protein eksikliği gibi bir takım nedenlerle zamanında zekası darboğaz olmuş kişiler genellikle kötü veya ortalama altı akademik başarı elde ederlerken hayatlarına sonradan dahil ettikleri ve üzerine ağırlık verdikleri genel kültür ve kas hafızası sayesinde diğerleriyle aralarındaki enformasyon gediğini yani bilgi açığını hızla kapatıp onların önüne geçerler. Bazen takıntı derecesindeki bu öğrenme tutkusu bu kişilerin zekasını öyle ileriye götürür ki bu gelişimi çizelgeye döksek şu şekilde korkunç bir yükselen ivme görürüz. İşte bu kişi multitasking yapmıştır. Seneler süren yoğun bir sentez yapma yolunda ilerlemiştir. İkinci ve üçüncü faktöre yoğun vakit ayırarak çoğu zaman bu edinimleri sayesinde birinci faktör olan akademik başarısını da bu süreçte yeterince ilerletmiş olur. Sonuç olarak bu şahıs kafasını gömüldüğü derinlikten kaldırdığında neredeyse toplumda herkesi gerisinde bıraktığını görür. Özellikle elinde en iyi okullardan gelen akademik başarısından başka övünecek bir tarafı olmayanları. Dediğim gibi bu yöntemi öğrenmeyi öğrenmek üzerine başka bir videoda anlatacağım. O videonun da başlığı etkili öğrenme nasıl gerçekleşir? Bir alanda derya deniz olmanın yolu şeklinde olacak. Artık kısaca toparlayıp bitiriyorum. Toplumlarda önceden zeki olup da bunu büyüdükçe koruyamayan çok büyük bir kitle olduğu gibi tabiri yerinde ise küllerinden doğan bir kesim de var. Tabii ki de sonradan yükselenlerin sayısı koruyamayanların sayısından çok daha düşük. Her yaşın gerektirdiği challenge'ları yani meydan okumaları tamamlamayı es geçmeyelim. Sanırım en tutarlı çevirisi bu oldu. Çocuk eğer kritik yaşlara gelene kadar hayatı boyunca beyninin o kısmını fazla kullanmadıysa o konudaki ilk duydukları onun gerçekliği haline gelebilir. Ve bu tek taraflı bilgi bombardımanı ile yıkanan beyni sonrasında temizlemek hiç kolay olmayabilir. O yüzden liseye hazır dolu bir beyinle başlamak gerekir. Altyapısı sağlam olursa diğerlerinin kötü gidişatına uymaz
ve devamında üniversite hayatında onu kolay kolay çıkarları uğruna istedikleri tarafa çekemezler. Ve her ne kadar okumanın yaşı olmasa da üniversiteye giriş sınavları 18-19 yaşındakiler için hazırlanmıştır. Birçoğumuz 25-30 yaşımızdayken şu anki aklım olsa o sınavdan çok daha iyi yapardım deriz. Muhtemelen yaparız da. Fakat önemli olan şimdiki aklımızda değil 18 yaşındaki bir çocuğun beyninin gelişmişliğiyle o sınava meydan okumamızdır. Çünkü bu sınavlar bu yaşların meydan okumalarıdır. Bu da video biterken yaş challenge ilişkisini açıklayıcı bir örnek oldu. Bu videoyu artık burada bitiriyorum. Bu konu hakkında anlatmam gereken her şeyi anlattım sanıyorum. Bundan sonraki konumuz müzik aslında nedir? Notaların doğa ile ilişkisi olacak. İlginizi çekerse beklerim.